Tevrat'a göre Hazreti Yakup ailesiyle göç ederken Tanrı'nın bir meleği insan kılığında Hazreti Yakup'a görünür. Ailesini nehrin karşısına taşıdıktan sonra Yakup, melek ile gün ağarıncaya kadar güreşir. Melek, Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca ona "Beni bırak, gün ağrıyor" der. Fakat Yakup, "Beni kutsamadıkça seni bırakmam" der. Yakup mücadele eder ve nihayetinde Tanrı'nın meleğini yener. O da Yakup'u Tanrı'yla mücadele eden anlamına gelen İsrail adıyla kutsar. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren vaat edilmiş topraklarda devlet kurmak için çabalayan Yahudiler, Filistin bölgesinin İngilizler tarafından ele geçirilmesiyle birlikte çalışmalarına hız vermiştir. Bu süreçte Yahudiler Osmanlı'dan bölgenin kendilerine verilmesini ve bir Yahudi devletinin kurulmasını defalarca talep etmelerine karşın Osmanlı bir Yahudi devletine izin vermemiştir. Fakat Yahudiler Osmanlı'nın egemenliğindeyken dahi çalışmalarına ara vermemiş ve bir devletin olmazsa olmazı olan nüfusunu göçler vasıtasıyla arttırmıştır. Rusyalı Yahudi çiftçiler İsrail'e gelen ilk göçmenler olmuştur. Almanya'da nasyonel sosyalizmin yükselmesiyle ve özellikle 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte her sosyal sınıftan Yahudinin İsrail'e göçü hızlanmıştır. İngilizlerin Yahudi göçüne göz yumması, hatta dönem dönem teşvik etmesi Filistinli Arapları fazlasıyla rahatsız etmiş ve Hitler'in Filistinli Arapları savunan söylemlerinin de etkisiyle Arapların Almanlarla yakınlaşması başlamıştır. Kudüs müftüsü ile Hitler defalarca görüşmüş. Hatta Hitler İngiltere'yi ve Amerika'yı Yahudi tüccarların kârı uğruna Filistin'de katliama göz yummakla suçlamıştır. Hitler Almanya tarafından Çekoslovakya'nın işgalini Amerika ve İngiltere'ye şu cümleyle duyurmuştur: "Zavallı Araplar tüm dünya tarafından terk edilmiş haldeler. Çekoslovakya'daki Almanlar ne savunmasız ne de terk edilmiş. Bu gerçeği not edin." 14 Mayıs 1948'de Birleşmiş Milletler Paylaşım Planı ile David Ben-Gurion tarafından İsrail Devleti'nin kuruluşu ilan edilmiştir. Sadece bir gün sonra ise Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak Birleşik Orduları saldırıya geçmesine karşın Yahudilerin sistemli savunma anlayışı sonucu başarısızlığa uğramıştır. İsrail savaş sonunda 1947'de Taksim Planı ile Filistin coğrafyasından elde ettiği %56'lık toprak payını genişleterek %78'e çıkartmıştır. Filistinli Araplar ise kendi topraklarını sonra dönebileceklerine dair aldıkları sözlere dayanarak İsrail güçleri ve Yahudi silahlı kuvvetlerinin saldırılarından dolayı terk edip mülteci durumuna düşmüştür. Günümüzde sayıları milyonları bulan bu mülteciler halen topraklarına geri dönememiştir. 1956 yılında ise İsrail, İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Mısır ordusunu ağır bir yenilgiye uğratırken tüm Sina Yarımadası'nı ele geçirmiş, Mısır'ın başkenti Kahire'ye birkaç kilometre kalmışken Sovyetler Birliği'nin atom bombası kullanma tehdidiyle ilerlemesini durdurmuştur. Sonuç olarak Mısır Süveyş kanalını Fransız ve İngiliz egemenliğinden kurtarmış, ayrıca Amerika ve Sovyetler Birliği'nin baskısı sonucu İsrail Mısır'dan aldığı Sina Yarımadası'nı 1957'de boşaltmak zorunda kalmıştır. 1956 Süveyş krizi İsrail'in askeri, Mısır'ın ise politik zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu süreçte Amerika'nın kendisine sormadan askeri bir eyleme girişen İngiltere ve Fransa'ya karşı aldığı tavır, İsrail'in yalnız kalmasına, dolayısıyla kazanımlarını kaybetmesine sebep olmuştur. İsrail, Amerika'nın petrol zengini Arapları küstürmek istemediğini fark etmiştir ve gelecekte bu yönde tedbirler alacaktır. Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki gerilim, Arap ülkelerinin Sovyet menşeili modern silahlarla donatılmış ordularının Filistin'i kurtaracağına inanılan 1967 yılında zirve yapmıştır. Fakat Arap ülkelerindeki darbeci generaller ve krallar iktidarlarını propaganda ile sağlamlaştırırken Arapların modern ordularının başında tek özelliği rejim için güvenilir olan vasıfsız komutanlar bulunmaktaydı. İsrail ordusu ise Arap ülkelerindeki dönemine göre modern tüm silahların özelliklerini biliyor ve Arapları nasıl durduracaklarına dair sürekli planlar üretiyordu. Araplarla savaş halinde gelişebilecek tüm senaryoların tatbikatları düzenli olarak gerçekleştirilirken tüm İsrail askerleri adeta bir makinenin dişlisi gibi görevini mükemmel şekilde yerine getirecek hale geliyordu. Arap basınında ise efsaneleştirilen liderleri iktidarlarını güçlendirmek için İsrail'in sonu ile alakalı nutuklar atarken
modern savaş anlayışından uzak, eğitimsiz komutanların denetimindeki Arap birlikleri sadece bekliyordu. 5 Haziran 1967 tarihinde harekete geçen İsrail, aynı anda Suriye, Irak, Ürdün ve Mısır'a karşı harekat başlatmıştır. Kendisinden gerek asker sayısı açısından gerek tank ve uçak sayısı açısından 2 kat büyük Arap ülkelerini tamamen saf dışı etmesi sadece 6 gün sürmüştür. Tarihe 6 gün savaşı olarak geçen bu Arap hezimeti sonrası İsrail, Mısır'dan Gazze ve Sina Yarımadası'nı, Ürdün'den Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı ve Suriye'den Golan Tepelerini almıştır. Ayrıca savaş esnasında Akdeniz'de bulunan ve bölgeyi dinleyen Amerikan casus gemisi Liberty, İsrail uçakları tarafından kullanılamayacak hale gelinceye kadar bombalanmış ve bu saldırıda 34 Amerikalı asker hayatını kaybetmiştir. İsrail bu saldırı ile Amerika'nın Arap ülkelerine muhtemel istihbarat sağlama girişimini önlemiştir. Öyle ki 1957 yılında İsrail ile petrol zengini Araplar arasında bir konum almış olan Amerika'nın Arap ortaklarına istihbarat sağlamayacağının garantisi yoktu. İsrail için bu küçük detay dahi operasyonun sağlıklı ilerlemesi için önemliydi. Diğer taraftan İsrail, tam 10 yıl önce kendisini masa başında yalnız bırakan Amerika'ya bir ders veriyordu. Öyle ki 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda Amerika, İsrail'in tarafını tutmuş, Arap ülkeleri ise Amerikan ekonomisini fazlasıyla etkileyen petrol ambargosunu başlatmıştır. Diğer adı Yom Kippur Savaşı olan 1973'teki Arap-İsrail Savaşı'nın sonucu da öncekilerden farklı olmamış. İsrail ordusu Mısır'ın başkenti Kahire'ye 100 kilometre, Suriye'nin başkenti Şam'a 30 kilometre kadar yaklaşmıştır. Bu dönemde Suudi kralları arasında istisnai bir yere sahip olan ve Batı'ya karşı tavır alabilen tek Suudi kralı olan Faysal, Batı'ya karşı petrol ambargosunu başlatırken tarihe geçecek şu cümleleri sarf edecekti. Biz ve atalarımız hurma ve deve sütüyle yaşadık. Yine öyle yaşayacağız. 1973 tarihi esnasında Batı ülkeleri hiperenflasyon ile tanışmış, özellikle yakıt tasarrufuna sahip Japon araçları piyasadan önemli bir pay almaya başlamıştır. Fakat ambargo yine de İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde onarılamayacak hasarlara sebep olmamıştır. Hatta Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in kullanılamayacak hale getirdiği Amerikan istihbarat gemisi Liberty'yi unutmuştur. Hatta üstüne silah hibesi programlarına devam etmiştir. İsrail 1973 Yom Kippur Savaşı'ndan sonra Arap ülkelerinden topyekün bir saldırının gelmeyeceği bir sürece girmiştir. Bu süreçte özellikle genetik ve tarım alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline gelmiş, kurak Filistin topraklarında önemli tarım alanları oluşturmuştur. Ayrıca Yahudilerin sahip olduğu uluslararası büyük firmalar İsrail'e yatırım ya da hibede bulunmaya teşvik edilmiş, gelen bu sıcak para üniversitelere ve araştırma geliştirmeye harcanarak katma değeri yüksek ürünler üretilmiştir. Günümüzde dünyanın en büyük tohum üreticisi haline gelen İsrail, yüzlerce ülkenin gelecek yılki hasadının büyüklüğünü göndereceği tohumlarla belirleyebilmektedir. Yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusa sahip olan İsrail, varlığını korumak ve hedeflerine ulaşmak için sürekli tetikte ve belli bir program dahilinde hareket etmektedir. Bu noktada gelişebilecek olayları ve sonuçları birkaç hamle önceden görerek bertaraf etmektedir. Öyle ki 1981 Osirak saldırısı bunun en somut örneklerinden biridir. Irak'ın henüz nükleer silaha sahip olması söz konusu değilken, henüz inşaat halindeki elektrik üretimine yönelik Osirak nükleer tesisini İsrail jetleri Ürdün ve Suriye hava sahasından geçerek oldukça başarılı bir hava saldırısıyla yerle bir etmiştir. İsrail henüz bu tesisin yapılması gündeme geldiğinde operasyon planlarını başlatmış ve pilotlarını aylarca hatta yıllarca bu saldırı için eğitmiştir. Ve İsrail tüm Arapların tekrar kendisine karşı birleşmesini göze alarak bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. İsrail devleti sürekli alarm halinde oldukça planlı ve liyakat ile başarıya değer veren bir devlet yönetimini benimsemiştir. İsrail'in bu kadar güçlü olmasının bir sebebi de yıllarca şahsi çıkarını milli çıkarlarının önünde tutan bilgi ve beceriden uzak bölge ülkelerinin liderleridir. Bugün İsrail gelişmiş ülkeler kategorisinde sınıflandırılırken yüzlerce kilometre çapındaki çevresinde sadece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bulunmaktadır. Ve İsrail ile onu yok etmek isteyenler arasındaki fark
yıllar geçtikçe daha da açılmaktadır.